ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere lazerle göz tedavilerinden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Emre Güler bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, sizleri gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Göz en önemli organlarımızdan bir tanesi değil mi hocam? Tabii ki. Peki hocam, lazerle hangi göz tedavileri yapılır? Tıpta yani gözde, oftalmolojide lazer birçok alanda kullanılıyor. Şimdi biz lazerle göz tedavisi deyince aslında çok geniş bir başlıktan bahsetmiş oluyoruz. Mesela göz arkasında, retinada şekere bağlı hasar olduğunda da lazer tedavisi yapılıyor. Kişi biraz sonra bahsedeceğimiz gözlüklerinden kurtulmak istiyorsa, miyop, astigmat, hipermetrop gibi kusurları varsa onun için de lazer yapıyoruz. Ama bunların hepsi farklı tipte lazerler. İşte kimi lazer dokuda yanık yapıyor. Mesela retina hastalıklarında onu kullanıyoruz. Kimi lazer kesi yapıyor. Kesi yapan lazeri korneada işte göz numaralarını düzeltmek için kullanıyoruz. Evet hocam. Kimi lazer dokuya dokunduğunda onu parçalıyor. İşte katarakt ameliyatı sonrası mercek arkasında zar oluşan, işte bunu hastalarımız merceğimde kirlenme olmuş diye söylerler. Mesela onu düzeltmek için de yak lazer dediğimiz lazeri kullanıyoruz. Yani lazer deyince aslında çok geniş bir başlıktan bahsediyoruz ki kapsamlı lazeri değil mi tıpta hocam? en çok kullanan da biziz bölüm olarak. Zaten teknolojiyle de en içli dışlı olan bölüm aslında oftalmoloji, göz bölümüdür. Burada bizim asıl tabii ki konuşacağımız şey gözün kırma kusuru dediğimiz, yani miyop, astigmat, hipermetrop, Evet hocam. bunları düzeltmek için, yani gözlük kullanamayan, lens takmaktan artık sıkılmış olan hastalarımızı gözlüksüz görür hale getirebilmek için kullandığımız lazer tedavilerinden bahsedeceğiz. Bunlara halk arasında göz çizme olarak da genelde biliniyor. Excimer lazer dediğimiz tedaviler aslında burada Aslında kastediliyor. lazerin de kendi çeşitlilikleri var Tabii, değil mi hocam tabii, baktığımız zaman? Yani bir Anlatmanıza kere göre. genel başlık olarak kabaca bu tür lazerler var. Bu göz çizme dediğimiz lazerin de kendi içinde birçok çeşidi ve farklı lazerleri var. Ama kabaca hani ondan bahsedecek olursak 3 jenerasyon, 3 nesil lazer tedavisi var. Göz çizme anlamında söylüyorum. Her şeyden önce göz çizmeyi niye yapıyoruz? Ondan bir bahsedelim. Evet hocam. Şimdi bizim kırma kusuru dediğimiz kusurlar var. Bunlar gözün sonuçta bir optik ortam. Dışarıdan gelen görüntünün göz arkasında gören fovea dediğimiz, sarı nokta dediğimiz yere odaklanması lazım. Işığın kırılması gerekiyor. İşte bu ışığın kırılıp o foveaya tam olarak düşürülemediği sorunların hepsine biz kırma kusuru diyoruz. Yani kırma kusurlar aslında optik sorunlar. Evet hocam. Ve bunları düzeltmek için tabii ki klasik tedavimiz nedir? Önce bir gözlük veriyoruz. Evet. Bu Göz arada değerlerine göre. göz değil mi değerlerine hocam? göre tabii ki onu muayenede tespit ediyoruz. İşte cihazlarla kabaca numarasını ölçüyoruz. Sonra göz muayenesi olanlar bilir. İşte eskiden gözlükler, şimdi foropter dediğimiz özel cihazlarla kişinin gözlük numarasını belirliyoruz. İşte siz uzakta, yakında kişinin ihtiyacına göre gözlüğünüzü kullanın deyip aslında tedavimiz orada başlamış oluyor. Başlamış oluyor. Ama gözlük sonuçta herkes takamıyor. Yani kimi insan evet gözlüğünden çok mutlu, ihtiyaç olunca kullanıyor, hiçbir sorunu yok. Ama sonuçta bazı insanlar, ki biraz önce aslında onu konuştuk, ben ciddi bir kusurum yok ama gözlük takamam. Yani Takamıyorum. bu biraz yapısal bir şey. Çünkü gözlük burada ağrı yapıyor, dünyayı İz belli bir bırakıyor. Evet hocam. alandan Büyük görüyorsunuz. bir ağırlıkmış gibi geliyor aslında. Ya sonuçta bir evet. çerçeveye sınırlı olmuş oluyorsunuz ve o olmadan da hiçbir işinizi yapamıyorsunuz. Bu kimine göre sorun, kimine göre değil. Değil. İşte sorun olan kişiler ikinci tedavi olarak ya kontak lens kullanımına başvuruyor ya da cerrahiye başvuruyor. Tabii ki burada kontak lensin de ayrı bir konu. Onu da uzun uzun konuşmak lazım. Kesinlikle tavsiye ediyoruz, veriyoruz ama kontak lensle de hijyene dikkat etmeniz gerekiyor. Her gün çıkarmanız gerekiyor. Enfeksiyon kaptırmamanız lazım. Makyaj yapıyorsanız özellikle kadınlar için diyorum çok daha dikkatli olmaları lazım. Onu her gün temizlemeleri gerekiyor. Onu da kendi içinde tabii ki faydaları da var, kısıtlılıkları da var. Lens de takamıyorsa veya lens kullanıyor, ciddi bir enfeksiyon geçiriyor. Böyle durumlarda artık cerrahiye başvurmak gerekiyor. Tabii ki ilk tercih ettiğimiz tedavi de lazer tedavileri, Excimer lazer demiş olduğumuz tedavileri ilk olarak tercih ediyoruz. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Göz değerleri hastanın yüksekse de aynı şekilde lazer tedavisi uyguluyor musunuz? Olabilir ama bunun tabii ki üst sınırı var. 9 numaraya kadar göz yapısı uygunsa lazer yapabiliyoruz. 9 numaranın üstünde olanlara da tedaviler uyguluyoruz. Belki biraz sonra bahsederiz. Göz içi mercek uygulamalarıyla daha yüksek numaraları da düzeltebiliyoruz. Ama 20-40 yaş arası, 20 yaşı artık 18 yaş teorik olarak ama pratikte 20 yaşa kadar kesinlikle bekliyoruz. 20 ile 40 yaş arası miyop, astigmat, hipermetrop dediğimiz aslında zaten günlük hayatımızın çoğunu oluşturan bunlar. Kişileri gözlükten kurtarmak için yaptığımız ilk tercih tedavi yöntemi kesinlikle Lazer lazerdir. tedavisi.
Eğer lazer uygun değilse bir sonraki aşama göz içi mercek cerrahilerini düşünmek lazım. Bunu mesela hastalar çok soruyor. 20-40 yaş arası işte 3 numara miyopu var. Ben akıllı lens işte araştırmış. Akıllı lens olmak istiyorum diyor. Kesinlikle o yaş grubunda akıllı lensi ilk tercih olarak kullanmıyoruz. Yani hastaya göre değişiklik gösterebiliyor değil mi İlk hocam tercih tedaviler? bu. Bir kere ilk kriter yaş. Çünkü akıllı lensi yapmanız için kişinin kendi doğal merceğinin fonksiyonunu kaybetmiş olması lazım. O ne zaman fonksiyonunu kaybediyor? 40 yaşından, 40 yaşından sonra sonra. artık odaklamayı sağlayamadığında evet o merceği değiştiriyoruz. Ama ondan önce kişinin kendi doğal merceğinin yerinde koruyacak şekilde bir cerrahi tedavi uygulamak hedeftir. Burada da tabii ki lazer ilk tercih olarak karşımıza çıkar. Tabii bu lazer çok geniş bir konu. Bunun kendi içinde birçok çeşidi var. Ama kabaca bunları 3 nesile ayırabiliriz. Birisi ilk yapılan yöntem, birinci nesil lazerler. Bunlara yüzey tedavileri diyoruz. PRK, LASEK, işte şimdi no touch demiş olduğumuz transepitelyal PRK dediğimiz lazer yöntemleri. Bunlar birinci nesil lazerlerdir. İkinci nesil lazerler korneadan bir flap kaldırarak yapmış olduğumuz lazerler. Bunlara lasik, önceden mikrokeratom dediğimiz bıçakla yapılıyordu. Artık bunu da başka bir lazerle keserek yapıyoruz. Ona femtolasik diyoruz. Üçüncü nesil lazer de Smile adını verdiğimiz bir parça kaldırmıyoruz. Yeni teknoloji bu mi yeni hocam? teknoloji. Evet, Yani bu da aslında yani yeni derken 1-2 yıllık bir teknoloji değil. İşin gerçeği 2012'den 13'ten itibaren dünyada aktif yapılan ama ülkemizde aktif yapılması da 3-4 yılı yani yaygın olarak yapılması son 3-4 yıldır mevcut olan bir lazer yöntemi. Burada bir kesi yapmıyoruz veya yüzeyde bir tıraşlama yapmıyoruz. Korneanın içinde kişinin numarasını düzeltecek kalınlıkta bir doku kesiyor. O femtosaniye lazer dediğimiz lazer. Biz o dokuyu dışarı çıkarıyoruz. Tabii ki bunun diğerlerine göre üstünlüğü var. Bu arada bu lazerlerin artısı da var, eksisi de var. Mesela yüzey lazerinde bunu zaten hastalar bize muayeneye gelenler de hep aynı şeyleri söylüyoruz. Korneanın genel dokusunu koruyan bir yöntem, çatısını. Ama geç iyileşiyor. Enfeksiyon riski daha yüksek. Ve numaranın geri gelme riski bir miktar daha yüksek bu yüzey olabiliyor. tedavilerinde. Evet hocam. Ama artısı nedir? İnce kornea ise, kornea kalınlığı dediğimiz bir şey var. Lazere karar verirken mutlaka ona bakıyoruz. En temel kriterimiz. Kornea kalınlığı ince ise, kişinin numarası çok yüksek değilse güvenle yapabildiğimiz bir yöntem ve rutin pratiğimizde hala %30-40 O zaman oranında yapıyoruz. numarası düşük olanlarda daha iyi mi sonuçlar Düşük alıyorsunuz numaralarda hocam? işte burada bahsettiğimiz 1,5-2 numara gibi miyoplarda ilk tercihimiz aslında hala yüzey tedavileri. Ama handikapları da bunlar. Yani kişinin sosyal hayatına geri dönmesi biraz daha zaman alıyor. Enfeksiyon riski diğerine göre daha yüksek ve bir miktar geri gelme riski daha yüksek. Evet. Bir diğer yöntem işte o biraz önce bahsettiğimiz lasik. Lasiğin artısı şu, çabuk iyileşiyor. Ertesi gün neredeyse iyileşmiş oluyor. Normal yaşantısına hasta dönebiliyor. Normal yaşantısına dönüyor ama orada biz bir cep kaldırıyoruz, flap kaldırıyoruz. O flaple ilgili sorunlar çıkabiliyor. Bunlar nedir? İşte flap kırışabiliyor, altında bir reaksiyon gelişebiliyor. Bunlar tabii ki çözümsüz değil. Bunlar ertesi gün kontrolde gerekirse alıp yeniden flaple ilgili işlem yapıp düzeltip yolumuza devam ediyoruz. Bu flapli cerrahinin avantajı da şu. Hipermetrop demiş olduğumuz bir kusur var. Evet hocam. Onu en iyi düzelten yöntem hala lasiktir. Veya yüksek astigmatlarda hala en iyi tedavimiz lasiktir. Yani kişinin aslında numarası burada bizim için ve kornea kalınlığı yöntemi seçmekte Aslında kriter. Yani önemli yöntem olan, aslında evet biz hocam. seçiyoruz. Evet. Şimdi hastalar şöyle geliyor. Ya hasta da demeyelim aslında. Yani bizden yardım almak isteyen insanlar diyelim. Evet. Çünkü bunlar hasta değil sonuçta. Bize şöyle geliyorlar. Ben işte gözümden kurtulmak istiyorum. Ben no touch olmaya geldim. Yani No direkt touch. yöntemi söylüyor. Evet hocam. Veya ben işte eye design olmaya geldim veya smile olmaya geldim. Halbuki onların ne olacağını, hangi yönteme uygun olacağını, mu değil mi değil mi kişinin hocam? numarasına, sosyal hayata dönüş süresine birçok kriter var. Tıbbi şeylere gibi tabii ki kafa karıştırmak istemiyorum ama kornea kalınlığı diye bir şey var. Bu aslında kafa karıştırıcı bir şey değil. Korneası kalınsa mesela o flapli cerrahi O da genetik bir yapabiliyorsunuz. faktör değil mi hocam? Kişiye göre Cilt değişiklik rengimiz gösteriyor. neyse, genetik kodumuz, göz rengimiz neyse kornea kalınlığımız da odur. Evet. Yani biz korneanız ince dediğimizde karşımızdaki kişi hemen böyle bir yüzü asılıyor. İnce mi ne olacak benim? Ya bu bir hastalık değil. Kornea işte açık tenli olmak gibi sizin de korneanız ince. Yapısı o. Bunun size bir zararı yok ama lazer yöntemine karar verirken tabii ki kornea kalınlığı çok önemlidir. Yani kısacası siz yöntemi belirlemiyorsunuz. Evet. Biz belirliyoruz hekim belirliyorsunuz, olarak. evet Bunda hocam. tabii ki sizin dokunuza, sağlığınıza baz alarak yapıyoruz. Yani bu keyfi olarak karar verilen bir şey değil. Peki Kabaca hocam, yani yöntemler, Evet. nesil olarak bu şekilde sınıflandırabiliriz. peki en çok size gelen hastalarla hocam hangi şikayetlerle karşılaşıyorsunuz?
Bu kırma kusuru Evet, olan hastalarımız. Ya en büyük şikayetleri tabii ki şu. Şimdi numarası düşük olan insanların çok sorunu yok. 1,5 numara veya Evet, 1 numara miyop olan insan şöyle diyor. Ya ben günlük hayatımdaki bütün işleri gözlüksüz yapabiliyorum. Ama ne zaman ki bir gece araç kullanacaksam, işte sunumum varsa, mesela öğrenci, üniversite öğrencisi amfiye gittiğinde gözlüğümü takıyorum. Sorun yok diyor. Miyoplar için evet. diyorum. Ama numara yüksekse, yani burada bahsettiğimiz 3,5 numara, 4 numara gibi bir miyopsa, yüksek astigmatsa bize şöyle geliyor. Sabah kalkıyorum, ilk elimin gittiği şey gözlüğüm. Gözlük. Ya bu cidden hayatı kısıtlayan bir şey. Yani ben kendi eşim de yüksek numarada gözlük ve lens kullanan birisi. Ben şimdi kendimle kıyaslıyorum. Ben kalkıyorum, devam ediyorum. O bir gözlük aramaya başlıyor. Evet. Diğer şey, gözlük kullanamıyorsa lens kullanıyor. Bu sefer şimdi sabah gidip banyoda elini yıkıyorsun, lensini takıyorsun. Hijyen Ya çok kötü önemli demiyorum. bir Ben kere. lens Evet. kullanımını rutin hastalarına lens veren bir hekimim. Kurallara uyulduğu sürece de çok iyi bir optik araçtır. Gözde üstünlükleri de vardır. Ama kurallara uyma şartıyla. Buradaki en önemli kriterimiz hijyen. Hijyene dikkat edemeyecekseniz, yani elinizi yıkamadan o lensi takamayacaksanız, solüsyonunuzu her gün değiştiremeyecekseniz, aylık lens kullanıyorsanız, Evet. ki günlük lensleri o yüzden tercih ediyoruz. Ülkemizde biraz maliyeti yüksek olduğu için aylık daha çok satılıyor. Ve 3 haftada bir siz o lensinizi atıp veya en geç ayda bir yeni lens açmıyorsanız, çünkü bazı hastalar Evet. geliyor, hocam ben çok iyiyim, 6 ay gözümde duruyor, hiçbir şikayetim yok. Ben öyle bir hastam oldu. Bak Peki dedim, sonrasında farklı komplikasyonlarla işte onu söyleyeceğim. karşılaşmıyorlar mı Mesela hocam? bak dedim, Evet. yaptığın yanlış, gece çıkarma, hiçbir Evet. şeyim yok. Bir hafta sonra, yani sanki onu özellikle konuşmuşuz diye, çok yoğun bir keratit dediğimiz kornea enfeksiyonuyla geldi. Eyvah. Ve bunlar görme kaybıyla sonuçlanabilir. O yüzden orada da o işe mutlaka dikkat etmek lazım. O da insanı bağlayan bir şey. Lazerin artısı şu: sabah kalktığınızda görmeye başlıyorsunuz. Tabii ki bu bir cerrahidir. Her şeyde olduğu gibi riski vardır. Zaten kim lazer oluyor? O riskleri göze alan ve daha cesur olanlar, bu anlamda cesaretini toplayanlar. Ama artısı da şu: ertesi gün ben bugün sabah kalktım, etrafa baktım, görüyorum. Ne güzel. Buraya da çıktım, geldim diyor. Tabii ki bunun da Yani negatif tamamen şeyleri aslında olabilir. gözlükten kurtulabiliyor mu hocam hasta? Lazerden sonra. Kurtuluyor. Daha Ama sonrasında kusura bağlı. kusura bağlı. Şimdi miyop ve miyop astigmatta lazer çok başarılıdır. Zaten toplumdaki kırma kusuru dediğimiz kusurların da %70-80'i bunlardan ibaret. Ama hipermetrop veya yüksek astigmat dediğimiz kırma kusurlarında, burada yüksek astigmattan kasıt öyle 0,50 bir numara değil. 3 numara, 4 numara gibi yüksek astigmatı olanlarda lazerin başarısı biraz daha düşük. Düşükten kasıt şu: geride bir miktar numara kalabilir. Zamanla bir miktar numara geri gelebilir. Yeniden gözlük takmanız gerekebilir. Zaten bunları söylüyoruz. Bak, ama bunlar hani lazer için başvuranların çoğunluğunu değil, daha az kısmını oluşturuyor. Asıl çoğunluk miyop astigmat. Evet, miyop astigmat da lazerin sonuçları değil. Bu literatür bilgisi olarak Evet, söylüyorum. Kendi pratiğimizde gördüğümüzle benzer. Hatta daha yüksek. Dünyada lazer cerrahileri, göz lazer cerrahilerinin hasta memnuniyet anket oranları %95'tir. %95 memnuniyeti olan tıpta bir uygulama, bütün ameliyatlar için diyorum, yok. Yok. Yani %95 tıp için çok yüksek bir orandır memnuniyet anlamında. Ama bunların da çoğunluğu miyop astigmattır. Hipermetrop, işte hipermetrop astigmat, yani dediğim gibi isimlerle kafa karıştırmak istemiyorum. Onlar da başarı şansı birazcık daha düşük. Peki hocam, işte bahsetmiş olduğunuz hem yakın ve hem uzak gözlüğünü tamamen ortadan kaldırıp ilerleyen Şimdi yaşlarda. o konuda da şu var: 20-40 yaş arasında niye lazer yapıyoruz? 40 yaşından sonra başka bir kusur ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Evet. O da şu: biz normalde, şimdi ben uzağa bakıyorum, yakına elime bakıyorum, gözüm milisaniyeler içinde netleşiyor. Bunu yapan bir odaklanma şeyi var, mekanizması var, refleksimiz var. Biz buna akomodasyon diyoruz. Yani gözün uzak ve yakına geçişlerde ani odaklanmasını sağlayan, yakına baktığınızda görmeni sağlayan doğal bir refleks. Ve biz bunun farkında bile değiliz. Mesela optik cihazlarda işte birçok cihazda değişim oluyor. Bizde öyle bir durum yok. Bunu milisaniyeler içinde gözümüz yapıyor. Bunu yapan gözün içindeki lens, mercek. Bizim gözümüz içinde doğal yaratılıştan gelen bir mercek var. Evet, Ve onun boyutu değişebiliyor. Yapısı, Yakına baktığınızda değil mi? kalınlaşıyor, uzağa baktığınızda inceliyor. Bunlar o kadar hızlı olan değişimler ki. İşte 40'tan sonra bunun yapısı bozulmaya başlıyor. Ve biz yakına baktığımızda yavaş yavaş bulanıklaşma başlıyor. Nasıl başlıyor? Şimdi ben önceden buradan işimi yapıyordum, artık bunu görememeye başladım diye geliyor mesela. İlk şikayet bu. Artık böyle yaptığımda görüyorum. Ama bir süre sonra böyle de göremiyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Böyle de yapamayacağınıza göre bu noktaya geldiğinizde bir gözlük veriyoruz. Bunun adı presbiyopi.
Bu 40 yaşından sonra ortaya çıkan diğerlerinden farklı bir durum. Ve bu bir hastalık değil. Aslında diğerlerine de hastalık demiyoruz ama diğerleri genetik. Herkes miyop değil, herkes Sorun diyelim, hipermetrop evet değil. hocam. Ama herkes presbiyop olacak. Olacak. Nasıl cildimiz Evet. 40 yaşından sonra Evet hocam. kırışacaksa, nasıl saçımız beyazlayacaksa o da bozulacak. Yani Kimi insanlar aslında 40 önemli yaşında olan 40 yaşından sonra biz bir göz muayenesi yaptırmamız gerekiyor. kesinlikle yapmamız Değil mi hocam? gerekiyor. Belki vakit kalır. Göz tansiyonu çok sinsi bir hastalık. Hiçbir haberiniz olmaz. En son aşamada görme Eyvah, kaybı eyvah. yapar. Geldiğinizde de biz bu zamana kadar neredeydin deriz. Evet. İşte o presbiyopi dediğimiz yakının bozulmasını lazerle düzeltemiyoruz. Yani o şikayette başvuran ve gözlük takamayanlara lazer olmuyor. 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 Evet. O yüzden 40 yaş üstünde o şikayette başvurana akıllı lens dediğimiz, aslında akıllı olmayan, gerçekte tıptaki ismi trifokal, yani çok odaklı göz içi bir mercek koyarak kişinin o kusurunu, o sorununu ortadan kaldırıyoruz. O farklı bir şey. Yani lazer konusunun aslında dışında bir olay. Evet. Hocam Lazer onu dilerseniz düzeltmiyor. evet kontak lenslerden de bahsedebiliriz. Hazır konumuz Kontak açılmışken. lensten de bahsedelim. Biraz önce aslında bahsetmiş olduk. Bahsettik, Yani evet. gözlük takamayan, yine aslında ilk hedefimiz 20-40 yaş arası miyop astigmatı olanlarda çok yaygın kontak lens kullanıyoruz. Kontak lensin de aynı lazerde olduğu gibi hipermetrop ve astigmatta sonuçları miyop astigmattaki kadar iyi değil. Bir diğeri de şu, 40 yaşın üstünde biraz önce bahsettiğimiz yaşa bağlı yakını bozulanlar lens kullanabilir mi? Kullanabilir. Onlar için de artık yeni nesil kontak lensler var. Multifokal kontak lensler, uzak yakını gösteren. Onların astigmat yoksa çok iyi sonuçları var. Yani ben kendi pratiğim için söylüyorum. Onu denediğim Peki onların hastalarda süreleri ne %90 kadar memnuniyet. hocam az önce bahsettiğiniz gibi 1 ay 3 ay arasında değişiyor mu yine kontak lensler? Lensler şöyle aslında Hı hı. günümüzdeki lensler yumuşak lensler. Sert lensler Evet. artık özel durumlar dışında kullanmıyoruz. Yumuşak lenslerin de burada marka vermeyeceğim ama bir 2 haftalık olanı var. Bir de 1 aylık olanı var. 6 aylık olanı yok. 3 aylık olanı yok. Bunu herkes duysun. Yani lensi her gece çıkaracaksınız. 1 ay dolunca çöpe atacaksınız. O 2 haftalık dediğimiz lensi de 2 hafta hadi maksimum 3 hafta kullanıp çöpe atmanız gerekiyor. Bir de günlük lensler var. Bunlar da şöyle sabah takıyorsunuz. Akşam çıkarken uyurken çöpe atıyorsunuz. Çöpe atıyorsunuz. Ömrü bir gün. Evet. İkinci gün takmamak gerekiyor. Bunlar tabii durduk yere söylenen şeyler değil. Lensin yapısı bozuluyor. Yapısı bozulan lens korneanın beslenmesini bozar. Korneanız beslenemezse enfeksiyon gelişir. Kornea saydam olması gereken bir cam. Pencerenizin camı birisi darbe vurur, kırılırsa dışarıyı odanın Evet içinden hocam, doğru göremezsiniz. söylüyorsunuz. Korneanızda bir leke gelişirse, enfeksiyon iyileşirken leke bırakır. Burayı ben kesersem iyileşirken bir leke bırakır. Buradaki lekenin size hiçbir zararı yok. Gözünüzdeki, o korneanızdaki saydam olan camdaki leke sizin puslu görmenize yol açar. O yüzden lensteki olmazsa olmaz kriterimiz enfeksiyon. Enfeksiyon. Ha, Bu çok lens önemli. alerji Hijyen. yapabilir, Evet hocam. kuruluk yapabilir. Yaparsa kullanmazsınız. Olur Evet. biter, çıkarır atarsınız ama enfeksiyon öyle bir şey değil. Bunları insanlar bilsin diye söylüyoruz. Evet hocam. Muayenede de söylüyoruz bu şekilde. Evet. Hocam az önce no touch'tan bahsetmiştiniz. Yine No touch aynı. da şu, o da aslında transepitelyal PRK dediğimiz bir şey var. PRK ilk nesil lazer. Evet. Biz orada epiteli bir kazıma işlemi yapıp kısa süren bir işlem sonra lazer yapıyoruz. İşte o epiteli biz kendimiz kazımıyoruz. Cihaza diyoruz ki sen diyoruz bu epiteli lazer yap, buharlaştır, geri kalanına devam et. Şimdi böyle olunca bunun adı transepitelyal PRK tıptaki adı ama ya bunların hepsi biraz da işin şey kısmı. Hani akıllı lensle gibi biraz insanların aklında kalsın, çarpıcı bir isim bulalım diye aslında öyle kullanılıyor. No touch. Aslında dokunmadan bir şeyi düzeltemezsiniz. Evet hocam. Bir şey düzeliyorsa oraya bir şey dokunuyoruz. Lazer dokunuyor zaten. Sadece o epiteli kaldırma kısmını cihazla yaptırırsak onun ismi no touch oluyor. Yani yüzey tedavisine bahsettiğim şeyler onun için de geçerli. Peki Yani hocam farklı bir şey lazer değil aslında. uygulamalarında öncesinde hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor ve sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yani lazer öncesinde aslında dikkat edeceğiniz çok fazla bir şey yok. Şöyle yok. Niye öyle diyorum? Kontak lens kullanıyorsa bir hafta kadar kontak lensini çıkarması lazım. Sonrasındaki kısımlar aslında bizim dikkat edeceğimiz şeyler. Yani lazerle ilgilenen bir hekime gidecekler. Çünkü gözün kendi içinde bir sürü branşı var. Ben mesela bir şaşılıkçı değilim. Şaşılıktan anlarım ama cerrahisini yapmam. Onunla ilgilenen şaşılıkçıya gönderirim. Lazeri de göz hekimlerinin hepsi yapmıyor. Yani lazer karar verirken ön yargılarınızı kırmak istiyorsanız ve tam hani bununla ilgili net bilgi almak istiyorsanız özellikle Excimer lazer uygulayan bir hekime başvurmanız lazım. Çünkü o da ayrı bir alan. Ayrı bir alan evet hocam. Orada da bizim dikkat etmemiz lazım. Neye dikkat ediyoruz? Aslında biraz önce söyledim. Numarasına bakıyoruz, kornea yapısına bakıyoruz, yaşına bakıyoruz. Hangi yönteme uygunsa onu anlatıyoruz. Tabii ki yaş kriteri de çok önemli en değil mi önemli hocam? kriter şu En an yaş. önemli. Çünkü 40 yaşın üstünde size 2 numara miyopla başvuran bir insana lazer yaparsanız kötülük yapmış olursunuz. Ya. Niye öyle diyorum? Gözlüksüz yakında her şeyi gören bir insanı
2 numara miyopunu düzeltiriz. Uzağı çok iyi görür. Bu sefer yakında her baktığında gözlük takma ihtiyacı oluşur. Bazı hastalarımız bunu istiyor, yapıyoruz. Ama Evet. bu şekilde anlatınca %90'da vazgeçiyor. Evet, vazgeçiyorum. Çünkü hepimizin Hı hı. hayatı yakında. Evet. Şu an zaten bir diğer sorun, Hı hı. sorun derken yani bize başvuru nedeni yakın gözlü. Yani biraz da o konuya girmiş olacağız ama Hı hı. hepimizin hayatı yakında geçiyor. Evet. Ben çalışırken yakında Yakın. çalışıyorum. Siz şu an Mesleki yakında bir gruplar. şeyler Evet hocam, okuyorsunuz. kesinlikle. Boş kaldığımızda yakında telefonlara Hı hı. bakıyoruz. Akıllı ekrana bakıyoruz, haber okuyoruz, ders çalışıyoruz. Hı hı. Hayatımız tamamen yakında. Yakın. Uzağa şoför değilsek, işte savaş uçağı pilotu değilsek, uzakta çok işimiz yok. Öğrenci değilsek çok işimiz yok. Evet. 40 sonrası yakın gözlüğü takmak da o 20-40 yaş arası numarası yüksek olup gözlük bağımlı olanlar kadar kişiyi bıktırıyor. Ve şu an en güncel konulardan birisi de Hı hı. bu yakından gözlükten kurtulma. Yani multifokal lensten bahsettim. Şimdi 20-40 yaş arasında lens uyumu çok kolay. Hı. Ama 40 yaşın, 40 demeyeyim İtibaren aslında, değil mi 45-50 hocam? yaşın Hı hı. üstündeki insanlar ya beni lensle uğraştırma diyor, direkt ediyor. Hı hı. Ben onunla uğraşamam. Klasik sorun. Lazer Çünkü ile tedavi ediyor. lazer de onu düzeltmiyor. Hı hı. Şu an bunlar Hı hı. denendi. Yani kornea dediğimiz dokuya lazer yaparak yakını düzeltme çok denenmiş bir şey. Sonuçları iyi değil. İyi Çünkü içerideki mercek yaşlanıyor. Bir süre sonra katarak gelişiyor. Siz orada istediğiniz kadar düzeltin. Asıl sorun içeride olduğu için onu çözmüş olmuyorsunuz. yaş geçtikçe aslında bundan korkmalıyız değil mi hocam? Korkmalıyız. Yaş Evet. geçtikçe bu arada ya Hı hı. konuyu aşmış gibi oluyor. Hı hı. Karışıyor biraz ama 40 yaş sonrası biz rutin muayeneyi yılda bir kez niye istiyoruz onu söyleyeyim. Yaptırmalıyız. Hı hı. Göz tansiyonu denilen bir hastalık var, glokom. Bu hastalık gözün kendi içinde bir basıncı var. Bu basınç belli bir değerin üstüne çıkarsa görme sinirinin beslenmesini bozuyor, kanlanmasını bozuyor ve yavaş yavaş görme sinirinde hasar yapıyor. Bu hasar ilk etapta görme alanında kayıp olarak ortaya çıkıyor. Bunu günlük hayatımızda hissetmiyoruz. Göz hekimi bile hissedemez, öyle söyleyeyim. Bunu ancak özel tamamen cihazlarla sinsi bir tespit hastalık ediyoruz. o Çok zaman sinsi bir hastalık. Peki nasıl anlayacağız hocam? Belirtileri neler? Belirtisi yok. Çok Yok. nadir. Şimdi şunu söylüyor Hı hı. mesela bize başvuranlar. Benim işte gözüm çok ağrıyor, başım çok ağrıyor. Hı hı. Benim göz tansiyonum yüksek, geldim diyor. İyi ki geldin diyoruz. Bu aslında bilinçlilik işareti. Hı hı. Ama göz tansiyonu keşke ağrı yapsa. Yapmaz. Yani göz Yapmıyor. tansiyonu bizim açık açılı glokom dediğimiz toplumda %90 gördüğümüz göz tansiyonunda tansiyon seviyeleri genellikle 25 düzeyindedir. Hı. 25 tansiyonda ağrı olmaz. Bulanık görme olmaz. Gözde kızarıklık olmaz. Tansiyon 35-40'ları geçerse olur. O zaten çok nadir görülen bir göz tansiyonudur. O kişi zaten acile gider sonra Erken bize yaşlarda gelir. olabiliyor mu hocam? Olabilir. Olabiliyor. Doğuştan bile olabilir. Doğuştan da Konjenital olabiliyor. glokom dediğimiz bir tablo var. Şimdi 40 yaş sonrası yılda bir muayene olacağız ama Evet. bebek yeni doğunca da muayene etmek gerekiyor. Niye Evet, etmek bu da çok gerekiyor? önemli. Doğuştan katarak da olabilir. Katarak sadece yaşlığa bağlı bir hastalık değil. Evet hocam. Doğuştan glokom olabilir. Mutlaka Onlar yeni doğan önemli. bebekleri Hı hı. birinci ayında biz görüyoruz. Geliyor mesela biz bakıyoruz bir şey yok diyoruz. Ya bu kadar şey için mi geldik gözüyle bak. Bu kadar şey ama hayat kurtarıcı bir Hayat şey. kurtarıyor. O bir Erken teşhis bakmamızda her zaman katarakta önemli görüyoruz. tabii Bir ki hocam. bakmamızda göz tansiyonu tespit ediliyor. Bunlar erken müdahale ederseniz düşünün bir bebeğin bir ömrü var önünde. Zaten hocam ailede, ebeveynlerde böyle gözlük kullanan birisi varsa, gözlerinde sıkıntı varsa bu tabii ki de her aile yapması gerekir bir çocuğunu Gelmek doktora zorundalar. götürmek Mesela değil mi hocam? çocuklarda da yine Hı hı. rutin muayene istiyoruz. Özellikle 5 yaş altı. Hani bizi dinleyen çocuğun daha önce hiç muayene ettirmeyen kişiler bir an önce göz hekimine gitsinler. Sebebi şu. Göz tembelliği denen bir şey var. Şimdi biz doğduğumuzda görerek doğmuyoruz. Yani görüyoruz ama çok bulanık görüyoruz. Evet. Gördükçe bizim görme merkezimiz olgunlaşıyor. Duyamayan kişi konuşamaz. Görmeyen kişi de iyi göremez. İyi Görme göremez. merkezi gelişmez. Buna biz tembellik diyoruz. Şimdi bir gözünüzde 3 numara kusur var. Diğer gözünüz 0. Siz bunu hissedebilirsiniz. Ama 3 yaşındaki çocuk bunu hissedemez. Hissedemez. 2 yaşındaki bebek bunu hissedemez. Hı hı. 5 yaşındaki çocuk bunu hissedemez. Ve ben görüyorum diye gider. Ailede farkında olmaz. Sonra çocuk bilinç Bir işte anda, biraz daha evet. oturduğunda 10 yaşında ya benim bu gözüm az görüyor Geç dediğinde kalındıktan sonra bir da gelir zaten. bakarız tembel kalmış. İşte Evet. geç kalmış oluruz. O yüzden 5 yaş altı onu yakalarsanız bir gözlük verir. Biraz da kapama tedavisi yaparsanız tembelliğin önüne geçmiş olursunuz. Evet hocam. O yüzden aslında kim göz muayenesi olması gerekiyor ve ne sıklıkta olması gerekiyor? Ben böyle tek tek mesela kendim polikliniğimde bunu böyle anlatmıyorum. Herkes yılda bir muayene olsun. Evet, kesinlikle 25 yaşında hocam. göz tansiyonu Hı hı, olmayacağının garantisi hı hı. yok. Bunlar kitabi bilgi. Dünyada 7 milyar insan var. Evet. 7 milyar insanın gözünün hepsine farklı farklı davranışları var. O yüzden her yıl göz muayenesi olun. Evet, biraz biz insanoğlu da erteliyoruz değil mi hocam? Bu Ya gibi bizde durumları? özellikle Evet. şu var. Yani Hı bu hı. Türk toplumunda daha Evet. fazla. Yani benim bir şikayetim yok ki niye gideyim? Niye gideyim? Veya Evet. gidersem bir şey çıkar. Ya ben kendi annemle babamla aynı sorunu yaşıyorum. Evet. Bunu da gayet iyi anlıyorum. Halbuki bir sorun varsa erkenden yakalansın.
bir şey erkenden yakalandığında çözümü çok kolay oluyor. Geç kalındığında bazı şeyleri teşhis her zaman, çözemiyorsunuz. tabii ki hocam. Göz tansiyonu işte biraz önce bahsettik. Evet. Erken yakalasanız bir damla kullanırsanız bitti. Bitti. Bu kadar. Evet. Ama geç kalırsanız sinir hücrelerindeki hasarın geri dönüşü yoktur. Hı hı. Eliniz çizilir, vücudunuz onarır. Görme sinirinde kayıp olur, vücut onu onaramaz. Ve tedavi süreci de uzar değil mi hocam? Ve o saatten şekilde. sonra yaptığınız tedavinin tek bir hedefi oluyor. Hı hı. Tabii o da önemli ama Hı hı. mevcutu korumak. Mesela Tamamen ortadan da kalkmış olmayacak. kalkmıyor. Bu tür hastalıklar kroniktir. Kronik hastalık şöyle bir hastalık değil. Enfeksiyonunuz var. Evet, Antibiyotik kullandınız geçti. Bunlar öyle hastalıklar değil. Bunlar ömür boyu sizde yaşayan hastalıklar. maalesef. Katarak mesela çözümü var. Katarak çok olgunlaşır. Hocam katarağı biz genelde hastalık olarak biliriz ama aslında katarağa baktığımız zaman hastalık değil de sorunmuş gibi. Ben gözüküyor. hastalık olarak söylemiyorum Heh, zaten. onu söylüyorum. Yani sorun değil mi Katarak sadece? şimdi Evet. şu oluyor. Bir kere her katarak demek görme kaybı ve ameliyat Hı hı. demek değil. Bize 50 yaş üstüne başvuran neredeyse bütün hastalarda aslında katarak süreci başlamış oluyor. Biz bunları da çoğu zaman söylemiyoruz. Çünkü tam görüyor. Bir şikayet yok. Onu söylediğinizde durduk yere Psikolojik morali olarak da bozulmuş değil mi oluyor. hocam? Ama Evet. bazen de söylüyoruz. Niye? Artık orada görmeyi etkilemeye başlıyor. Şimdi onu duyduğunda hemen kataraktım var ne olacak? Ya şimdi cildinizin kırışması sizi üzer. Evet. Ama bir hastalık değil de Evet. doğal süreçtir. Yani bu yapacak bir şey yok. Biz Katarak da böyleyiz. aynı şekilde değil mi? Yaşlanınca diziniz aşınıyor. Bunun Hı hı. adı dejeneratif artrit. Dejenerasyon ne demek? Yaşla bir şeyin aşınması demek. Diziniz aşınıyor, gözünüzün merceği de aşınıyor. Bu aşındığı zaman yani o saydamlığını kaybedip o fonksiyonunu kaybettiğinde biz buna katarak diyoruz. Matlaşması katarak. Matlaşması. Saydam olan göz Bu içindeki tamamen merceğin aslında matlaşması. perde inmesi diyebiliriz ya Perde hocam inmesi toplumda. diyebiliriz. Hı hı. Onun fonksiyonunu kaybetmesi yakın bozulmasına yol açıyor. Matlaşması da katarak dediğimiz soruna yol açıyor. İçeri giren ışık azalırsa görüntü yavaş yavaş bulanıklaşır. Hocam genelde ilerleyen yaşlarda çok fazla En duyuyoruz sık ama nedeni odur. en sık neden. Katarakların %90'ı senil kataraktır. Yani yaşa bağlı doğal gelişen kataraktır ama bir travma geçirirsiniz kataraktınız oluşur. Kortizonlu ilaç kullanırsınız kataraktınız olur. Doğuştan katarak diye bir şey var biraz önce bahsettim. Evet hocam. Bunlar işin %10'luk kısmını oluşturuyor. %90 rutin pratiğimizde gördüğümüz katarak yaşa bağlı gelişen senil doğal katarak dediğimiz katarakt. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama refraktif lens Refraktif lens değişimi. değişimi. O kesin. Evet, evet. Öyle yazıyordur. Evet. Şimdi biraz önce refraksiyon nedir? Bizim bahsetmiş olduğumuz lenslerden çok farklı bir. Çok farklı. Evet. Aslında çok farklı. Şöyle Ha, söyleyeyim. evet. Şimdi 20-40 yaş arası popülasyondan bahsettik. Bunlar 9 numaraya kadarsa miyopu, hipermetropu 5-6 arasındaysa, astigmatı 5'in üstünde değilse lazerle düzeltebiliyorsun. Bunun üstünde kusuru olanlarda gözün içine mercek koyuyoruz. Ama bunu şöyle yapıyoruz. Kişinin o yaşlarda kendi doğal merceği henüz fonksiyon gördüğü için yani yakını görmeyi sağladığı için onun önüne ikinci bir mercek koyuyoruz. Bunun adı fakiki yol. Lazere uygun olmayan 20-40 yaş arasında gözlükten kurtulmak isteyenlere yapmış olduğumuz ameliyata fakiki yol diyoruz. Yani kişinin kendi merceği duruyor, önüne ikinci bir mercek koyuyoruz. Bu lens Koruyucu değişimi gibidir değil. aslında değil mi hocam baktığımızda? Aslında Bir koruyucu korumuyor. gibi. O Hı hı. dışarıdan gözlük takınca ne yapıyor? Gelen ışığı kırıyor. Evet, İşte o kırıyor. gözlüğün çok mikro halini gözün içine koymuş oluyorsunuz. Bu bir lens değişimi değil. Burada gözün içine lens koyma olayı var. Ama 40 yaşın üstünde yakını göremiyorsanız ve sizin kataraktınız da yok. Bana geldiniz, kataraktınız yok ama gözlükten kurtulmak istiyorsunuz. İşte katarakta olmayan kişinin yakın gözlüğünden veya o yaşta uzak gözlüğünden kurtulması için kişinin merceğini alıp yerine mercek koyarsak buna refraktif lens değişimi diyoruz. Yani kişinin merceğini refraktif amaçlı yani kusurundan kurtarmak için değiştirme ameliyatı. Bunu Refraktif herkese lens uyguluyor değişimi musunuz o. hocam peki? Uygulayabiliyor Herkese musunuz? yapmıyorsun. Herkese yapmıyorsunuz. Ben yapmıyorum. Niye Mesela yapmıyorum onu hangileri söyleyeyim. uygundur bu Şimdi hastalara? 45 yaş üstü Evet. yani günlük bayağı bir hasta gidiyor. Evet. Diyorum ya bu çok ciddi bir sorun. Ben yakında 1,5 numara gözlük kullanıyorum. Bundan kurtulmak istiyorum. Evet. Bunların çoğunu ben vazgeçiriyorum. Sebebini söyleyeyim. Uzakta hiçbir kusuru yok. Kataraktı yok. Gözü çok iyi görüyor. Arada bir yakın gözlüğü takıyor. Bu bir katarakt ameliyatı yaptığımız şey şekil olarak. Yani kişinin merceğini alıp yerine mercek koyduğunuzda bir katarakt ameliyatı yapmış oluyorsunuz. Bu kadar düşük numaralarda bunu yapmamız zorunlu mu diye soruyorum. Böyle anlatınca yok ben aslında gözlük arada bir takıyorum diyor. Çünkü insanlar bunu şey zannediyor. Hani hiç göze dokunmadan yapıyorsun. Öyle bir şey değil. Evet. Bu sonuçta bir ameliyat. Evet hocam. Kimlere yapıyorsun? Katarak süreci zaten başlamışsa ya bir gün zaten bu ameliyat olacak. Bu kişiyi 15-20 yıl bekletmemize gerek yok. Daha erkene çekip gözlükten kurtarabilirsiniz. Çok mantıklı. Evet. Veya uzakta kusuru var. İşte Evet. 2 numara gözlük kullanıyor. Uzakta gözlük takıyor. Yakında kusuru olmuş 4 numara. Gözlüksüz hiçbir işini yapamıyor.
Onlara biz de yönlendiriyoruz. Ama arada bir yakın düşük numara kullanan, ya ben bundan kurtulmak istiyorum diye bu şekilde anlatıyoruz. Tabii ki ısrar ediyorsa kendi kararı. Ama siz genelde Rutinde, uygulamıyorsunuz. pratikte yaptığımız Evet. katarak süreci Evet başlamış. hocam. 45 yaş üstü. İdeali uzak ve yakın kusuru bir aradaysa o kişiler bu refraktif lens değişimi için uygun adaylar. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş Ben olduğunuz teşekkür değerli ederim. bilgilerden Biraz dolayı. böyle daldan Harikaydı. dala atlıyor gibi oldu ama Çok güzel oldu. aslında Bütün hepsi konuları birbiriyle alakalı. değinmiş olduk. Ve olay Biz de mantığını bilmek bilgilendik lazım. sayenizde. Çok teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Biz Ağzınıza teşekkür sağlık, ederiz. ayağınıza Sağ olun. sağlık. Evet sevgili izleyiciler, Emre Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.